Yalı Çapkını falan yine geldi. İlk geldi. Aferin sana ya. Her zaman ilk geliyorsun. Sadun Akil de bak o da. Evet biraz geç oldu Sadun. Arzu Özdemir merhaba. Sevinç Aydın. Ege merhaba. Yalı Çapkını fan merhaba. Hoyra 04. Nuray Yaylacı. Merhaba. Nane Limanlı. Erzurum'a çok selamlar Elanur. Yıldız Çelik de burada. Dostlar geliyorlar. Stoak merhaba, iyi akşamlar. Betül Yüksel birinci beğeni benden diyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beğenirse sevinirim. Yayına gelen arkadaşlar. Banu Kabaş nasılsın? Mert Afra, Dilya Jeperova. Merhaba, merhaba. Hüseyin nasılsın? Dilya sen nasılsın? İyi misin? Çiğdem nasılsın? Herkes buradaysa hadi başlayalım. Arkadaşlar gelirler elbet ama lütfen beğen yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmadan gelen arkadaşlar, yeni katılan aramıza arkadaşlar da abone olurlarsa çok memnun olurum. Evet dostlar, Can Yaman'la ilgili çok çarpıcı bir konumuz var bugün konuşacağımız. Mert Afra ile ilgili yeni bir gelişme var, onu da konuşacağız. Ve Kerem Bürsin konuşacağız. Çarpıntı dizisiyle ilgili konuşacağız. Sizlerden gelen istekler olursa onları da konuşuruz. Bu arada Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden bir haber geldi. Fahriye Evcen kocasının soy ismini kendi sayfasından sildi. Instagram'da kendi hesabının profilinden ismini tamamen sildi. Fahriye Evcen Özçivit ismini tamamen sildi. Ne oluyor dendi. Yani ne oluyor? Neden? Fotoğrafını da kaldırdı. Profil fotoğrafını da kaldırdı. Neden böyle bir şey yaptı? Birisine mi sinirlendi? Kocası mı üzdü onu, kızdırdı? Hani kocası Burak Özçivit bazen yurt dışına gidiyor. Orada işte etkinliklere katılıyor. Etkinliklere katıldığı zaman özellikle Rusya'da kızlarla falan çok görüntüleri geliyor buraya. Kızlar ona sarılıyorlar, işte onunla yan yana gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bu arada kızların saçını okşarken bir iki ayrıntılı fotoğraf yayınlandı, video yayınlandı. Burak Özçivit'le ilgili geçen kış. Ortalık karıştı. Fahriye Evcen bunu görmesin, karısı görmesin, çok kızar. Aman aman evlilikleri, yuvalarına bir şey olmasın, nazar değmesin filan dendi. O arada bir gerginlik yaşadıkları da kulağımıza gelmişti. Evde bir huzursuzluk oldu da kulağımıza gelmişti. Acaba yine öyle bir şey mi oldu da Fahriye Evcen kendi ismini, kocasının soy ismini kaldırdı sayfasından, fotoğrafını kaldırdı sayfasından diye düşünürken bu konu bütün gün sosyal medyada gündem olunca Fahriye Evcen akşam saatlerinde yeniden hesabına ismini ve kocasının soyadını yazdı. Hayranları da derin bir oh çekti. Ama yine de bir şeyler oldu. Bu normal bir davranış değildi. Nihat Aslan, merhaba. Elanur, evet aynı fikirdeyiz. Yalı Çapkını fan öyle yazmış. Besime Samsun'dan, Besime Ata. Bursa'dan Hasan. Selam Mert Afra'nın yanında Çanakkale'ye gitmiş Elanur. Hasan Bilal abi seni çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Evet bu arada beni seviyorsanız peki lütfen beğen yapın. Lütfen beğenler öksüz kaldı. Beğenleri sayısını artırın. Sizler akrostiş. Bir daha söyleyelim. Akrostiş. Şiir ne demek biliyor musunuz dostlar? Şiirde mısraların yani satırların ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesine akrostiş şiir denilir. Ben de
Mert ve Afra ve Mert'in ismini A yukarıda, F, R, A, Afra. Her satırın başında Afra'nın isminin bir harfi. Anlatabiliyor muyum? Bir satır, yani bir mısra. Şiirde bir satıra ne deniyor? Bir mısra deniyor. Bir mısranın baş harfi A, ikincinin baş harfi F, üçüncünün baş harfi R, dördüncünün A. Afra. Devam ediyoruz. Mert'i yazıyoruz aşağıya. Diğer satırın birinci harfi M, ikinci harfi E ile başlıyor. Üçüncü satırı R ile başlıyor. Dördüncü satırı T ile başlıyor. Böyle bir şiir yazdım. Mert Afra'ya söylüyor bu şiiri. Mert'in dilinden, Mert'in ağzından bir akrostiş şiir. Afra, seni çok özledim. Farkındaysan yalvarıyorum. Rabbim biliyor pişmanım. Ağlıyorum, barışmak istiyorum. Mümkün mü yeniden başlamak? Evet de ne olur bana. Ruhum daraldı, bıktım her şeyden. Tut ellerimi lütfen yeniden. Ne oldu şimdi? Baş harflerine baktığınız zaman Afra Mert oldu. Akrostiş şiir. Afra'nın ve Mert'in isimlerinin baş harfleriyle Mert Afra'ya istekte bulunuyor, dilekte bulunuyor, özür diliyor, barışmak istiyor. Sadun Akil diyor ki Bilal abi, oyuncular parayı görünce şımarıyor. Her oyuncu öyle değil. Burada Burak Özçivit'i mi kastettin? Burak Özçivit için mi böyle söyledin? Parayı görüyor. Çok para kazanıyor. En çok para kazanan erkek oyuncu Burak Özçivit, biliyor musunuz? Türkiye'de en çok. Hani Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusuydu. 6 sene oynadı ATV'de. Rating garanti. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir devletin kuruluşunu anlatan tarihi bir dizi. Dünyanın her tarafından insanlar izledi. Hem televizyonda hem YouTube'da çok güzel paralar kazandı ve yurt dışında da birçok tanıtıma gitti. Türkiye'de ve yurt dışında birçok reklamda da oynadı. Onun için mi söylüyorsun parayı bulunca bazı insanlar değişiyor diye? Arzu Özdemir harikasınız diyor. Sen de öylesin. Berin Özgen, merhaba Bilal Bey. Ya ben bu akrostiş şiiri şeyde de paylaşayım. İyi aklıma geldi. Hem Instagram'da story'imde paylaşayım. Ben bu şiirleri niye Instagram'da paylaşmıyorum ki, yazdığım şiirleri Afra ve Mert için? Hem de bilalozcan.com web sitem var benim. Orada paylaşayım. İyi aklıma geldi. Ya bütün gün çalışıyorum. Allah. Bana diyorlar ki Bodrum'dasın Bilal Özcan. Of, ne güzel tatil yapıyorsun. Denize de giriyorsundur. Havuza da giriyorsundur. Geziyorsundur. Geceleri barlara, diskoteklere, kulüplere akıyorsundur. Dans ediyorsundur. Ya ben çalışmaktan hiçbir şeye vakit bulamıyorum. Çalışmayı çok seviyorum. İnanın bana, çok seviyorum. Bilal, git deniz kenarında sırt üstü yat şezlonga, güneşlen. Şezlong kirasını da biz vereceğiz. Şimdi yabancılar şaşırdı şu anda bizi tercümeyle, altyazıyla izleyen yabancı dostlarımız şaşırdılar. Şezlong kirası ne? Yanlış mı konuştu? Yanlış mı çeviri diye merak ettiler. Evet, Türkiye'de deniz kenarına yüzmeye gittiğiniz zaman, plajlara gittiğiniz zaman o uzandığınız şezlonglar için para ödüyorsunuz. Böyle dünyanın hiçbir yerinde yok. Yunanlılar da bizden gördüler bunu. Yunanlı komşularımız Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında da şimdi artık şezlonglar parayla kiraya veriliyor. Bizim Türkler hatta gidince demişler ki ya sizde böyle bir şey yoktu. Nereden çıkardınız şezlong kirası? Kardeşim sen Türk değil misin? Türkiye'de ödüyorsun. Burada da öde. Niye şikayet ediyorsun? Demişler.
Bizde ama astronomik şezlong kiraları. Yani şunu söyleyecektim, ben nereden nereye geldim ya? Konudan konuya atlıyorum. Eee, Yani deniz kenarına git, dinlen, denize gir, yüz filan. Yok, yok, hayır, ben çalışacağım. Ben işime aşığım, ben çalışmalıyım. Öyleyim ya. Çok şükür sağlıklı olalım, her şey güzel olsun ve çalışalım. Özellikle Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi başarılı oyuncular varken onların haberlerini yapmak öyle bir mutluluk veriyor ki insana. Başarılı insanların haberlerini yapmak. Şimdi biraz evvel Story'de Bilal Özcan Official Instagram hesabımda Story'de mesela şeyi paylaştım. Dün burada size anlattığım konuyu. İspanya'da Yalı Çapkını'nın 48. bölümünün çok büyük bir beğeniyle izlendiğini, orada Afra Saraçoğlu'nun öne çıkan bir oyunculuğu olduğunu bana sizler söylediniz dün. Ben neden bu kadar çok beğenildi, İspanyollar neden bu kadar çok Afra'yı övdüler Twitter'da diye anlatırken sorduğumda bana sizler dediniz ki Bilal abi bizler de 48. bölümü izlerken hüngür hüngür ağlamıştık. Afra'nın oyunculuğu o kadar güçlü orada. İspanyollar da hüngür hüngür ağladıklarını söylüyorlar ya. Onu paylaştım biraz evvel. İşte onun için geciktim. Onu paylaşıyordum. Ben paylaşırken de çok titizdim ya. Fotoğrafları, videoları falan nasıl seçiyorum, nasıl kesiyorum, biçiyorum, santim, milim milim müziğine kadar seçiyorum. Mesela onun altına alkış döşedim, alkış sesi döşedim. Afra Saraçoğlu'nu İspanya'da 12,5 reytinge ulaştığını, o bölümün, 48. bölümün ve İspanyolların ona Afra Saraçoğlu'na hayran kaldıklarını yazdım. Mert Ramazan Demir'i sevenler, Mert Ramazan Demir de çok iyi bir oyuncu elbette. Buraya oturmadan evvel içeride yine haberlere göz atarken, bakarken şöyle bir tweet gördüm sosyal medyada. Sanmayın ki Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu birbirlerine dargınlar diye birbirlerinin başarısını istemeyecekler. En çok Mert ister Afra'nın başarısını, en çok Afra ister Mert'in başarılı olmasını diye güzel bir paylaşım gördüm arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Gerçekten öyle. Eee, Son zamanlarda nasıl ayrılık yaşandıysa, nasıl ayrıldılarsa, nasıl bittiyse bitsin, onlar birbirleriyle çok güzel bir süre geçirdiler. Çok güzel bir beraberlik. Dostlukla beraber 5 yıla uzanan bir birliktelikleri oldu arkadaşlıkla beraber. Dolayısıyla ikisinin de yekdiğerinin kötülüğünü istemesi mümkün değil. İyi insanlar bunu yapmazlar. Kötü insanlar, kötü olanlar elbette biten aşkın arkasından diğerinin hayatının kötü olmasını isteyebilir. Var, dünyada çok örnekleri var ama iyi insanlar bunu dilemezler. Dedikten sonra eee, Dilek burada mı Dilek? Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt neredesin? Dilek Şenyurt yayını izliyor musun? Sıla Deveci ikisi birlikte ilerlediler. Birçok projede tabii ki birbirlerinin başarılarını takdir ederler. Ne güzel. Ümran Keleş, barıştılar Umut Çınar diyor. Emine Yıldız, onlar barışacaklar. Elanur, Emine Yıldız katılıyorum sana demiş. Sadur Akil, size yakın halk plajı yok mu? Belediye yok mu? Şezlong atsın. Var canım. Var canım. Halk plajı olmaz mı? Var. Var, hem de kaç tane var ama ben gitmiyorum ki. Gitmiyorum ya. Ben yani işten kalkmıyorum. Bahçede oturuyorum, çalışıyorum. İçeride oturuyorum, çalışıyorum. Balkonlarda çalışıyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Zaten burada bahçede oturmak bile insana büyük bir huzur, mutluluk veriyor arkadaşlar. Yani yukarıda mesela balkonda oturup hem denizi seyrediyor. Çok nefis bir deniz manzarası var burada. Çok şükür Allah'ıma. Çok güzel bir deniz manzaram da var. Bilen dostlar var aranızda eminim. Bazen nadir de olsa yukarıdan yapıyorum yayın. Yine yapayım oradan. Niye yapmıyorum ki ben? Eee, Yani çok şükür. Burada çok huzurluyum bahçede, bu ortamda. En çok sevdiğim çiçekler etrafımda. Görüyorsunuz renklerini. Begonvil çiçekleri. Elanur, onlar birbiri için yaratılmış sanki. Derya diyor ki iyi ki varsınız. Sıla Deveci, Bilal Bey ne olur bu sefer
hayal kırıklığına uğramayalım. Ya ben de ister miyim öyle bir şey? Lütfen ben öyle bir şey ister miyim? Ege abi bahçen çok güzel diyor. Teşekkür ederim Ege. Tarçın burada mısın? Tarçın. Tarçın. Ya Tarçın gelsene. Tarçın. Tarçın Bey. Tarçın ıslığı bu. Belki abisi Hidayet gezmeye götürmüştür. Tasmasını takıp olur. Yapıyor bazen. Ay Günel Eliyeva ne güzel bunlar. Kalpler, nazarlar, yıldızlar. Derya Yüksel iyi ki yayın yapıyorsunuz. Sizi özlüyoruz. Teşekkür ederim. Ben de sizleri özlüyorum. Dilya bu kalpler ay harika. Manzara çok güzel, çiçekler çok güzel. O zaman size çiçekleri yakından göstereyim. Peki. Peki. Baksanıza çiçeklerin güzelliğine çocuklar. Baksanıza çiçeklerin güzelliğine. Ne kadar güzel değil mi? Bu da muz ağacı. Bu da muz ağacı. Muz meyvesi veriyor. Senede bir kere veriyor. Tarçın Bey. Tarçın nereye gitti acaba? Evet dostlar. Mustafa Ağda Söylemezsem Olmaz programının muhabiriydi. Mustafa Ağda çok iyi bir magazin muhabiridir kendisi. Gazete Magazin'e transfer oldu. Gazete Magazin sayfasının, Gazete Magazin programının muhabiri şimdi TV8'de. Mustafa Ağda havalimanında Kerem Bürsin'i yakalıyor. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'i yakalıyor. Nasılsınız diyor, yeni bir şey var mı diyor, Kerem Bürsin'e soruyor. Var diyor, şu an çekiyoruz, yapıyoruz. Biliyorsunuz yeni bir diziye başladı, Çarpıntı diye Kerem Bürsin. Var diyor, evet yeni bir şey çekiyoruz diyor. Ama diyor Mustafa diyor, kusura bakma diyor. Şu an gündem çok yoğun biliyorsun. O yüzden bu tarz şeylerin gündemin önüne geçmemesi için burada kessek olur mu diyor. Röportaj devam etmeyelim, yapmayalım diyor. Yani gündemin önüne geçmesini istemiyorum diyor, burada konuşacağımız şeylerin diyor. Gündem çok yoğun diyor. Lütfen diyor konuşmayalım diyor Kerem Bürsin. Mustafa da olur diyor, tabii diyor. Kerem Bürsin teşekkür ediyor. Ayrılıyorlar. Ne kadar hassas, ne kadar düşünceli, ne kadar duyarlı bir insan Kerem Bürsin. Biliyorsunuz deprem oldu. Çok üzüldük, çok korktuk. Biliyorsunuz yangınlarla başımız dertte. Yani bir sürü canlı ölüyor yangınlarda, bir sürü hayvan ölüyor, bir sürü evler yanıyor, villalar, apartmanlar, bir sürü insan zarar görüyor. Hayvanlarımızı kaybediyoruz. Yazık o hayvanlara. Bitkiler, ağaçlar yanıyor, doğa ölüyor. Yani bu kadar çok. Bir de yurt dışında işte dertler var. Yurt dışında Gazze'de insanların uğradığı zulüm, açlık bir yandan, bombalar bir yandan, perişanlık, İsrail'in yaptıkları. E, Yani ben diyor gündemi meşgul etmek istemiyorum diyor Kerem Bürsin ve teşekkür ediyor. Devam etmiyor. E, Sosyal medyada çok büyük takdir gördü Kerem Bürsin'in bu davranışı ve çok olumlu yorumlar aldı. Bu kadar ince düşünceli olmasından dolayı ben de Kerem Bürsin'i çok beğenirim. Hem oyuncu olarak beğenirim hem insan olarak beğenirim. Ve bu arada Çarpıntı dizisi arkadaşlar, şu anda Ruslar var mı bizi izleyen, ama benim videolarımı çok Rus vatandaş izliyor. Her bölümü Türkiye ile aynı anda Rusya'da da
izlenecek. Mesela diyelim ki Çarpıntı dizisi başladı yayına. Şu anda çekimleri devam ediyor. Başrolde Kerem Bürsin oynuyor. Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Lizge Cömert başlıca rollerde oynuyor. Her bölümü Türkiye ile aynı anda Rusya'nın önde gelen dijital platformlarından İVİ'de yayınlanacak. Diyelim ki burada akşam saat 20'de yayınlanıyor. Rusya'da da aynı anda İVİ dijital platformunda canlı olarak yayına girecek. Böyle bir anlaşma yapıldı. Dizi Türkiye ile eş zamanlı olarak İVİ abonelerine de gösterilecek. Şimdi bu reklam geliri düşen kanallar için para kazanmak açısından ilginç bir yöntem. Dizi ihracatı oluyordu, elbette oluyor Türkiye'den yurt dışına. Ama böyle dijital bir platformda aynı anda yayına girecek olması ayrı bir satış türü. O dijital platformda tabii abone sayısı artacak. Türkiye'ye OGM Production şirketi yayınlıyor. Ona ve televizyon kanalına bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla reklam gelirleri düşüyor ya, televizyonların azalıyor ya. Yeni bir gelir kapısı bu. Bu tür bir ticaret. Bakalım. Çarpıntı. Kerem Bürsin'in yeni işi. Evet dostlar, burada. Günel Eliyeva, Ümran Keleş, Elanur'a kalp. Beyzanur, Barış Mazhar, Gülnaz. Zaten Yalı Çapkın'da İVİ'den yayınlanıyordu diyor Gülnaz. Lale İmanlı, ben bugün Onur abiyle konuşup saygılı, her şey yerinde söyledim. Konuştun. Sağlıklı. Her şey yerinde. Tamam. Ümran Keleş. Emre Yıldız. Fatih'e hazımsızlık geldi. Anticide belli ne iş var burada? Sodayız. Gülşen Dönmez. Beyzani'den sen empati. Sadun Akil, Bilal hocam, eviniz sitenin içinde mi yoksa müstakil mi, huzurlu ve sağlıklı? Teşekkür ederim. Burada evler genellikle site içinde, Bodrum'da. Tabii ki herkesin kendi evi müstakil, kendi bahçesi içinde. Dilya, Rusya'nın sat zamanı Türkiye ile aynı olduğu için de evet. Elanur Emine Yıldız, bence de soğuk bir soda içsinler diyor. Kim için dediğini bilmiyorum. Yine Amerikan bayraklı bir katılımcımız var ama nereden katılıyor bir türlü anlayamıyorum. Ege, Onur abiyle canlı yayın ne zaman? Cumartesi günü. Derya Yüksel, siz yoksunuz Beyaz TV, izlemiyorum diyor. Yani beğeneceğiniz programlar vardır elbette. Yani ama magazin için benim programım yeterli. Burada anlattıklarım yeterli arkadaşlar. Şimdi Can Yaman için artık İtalya'da sona doğru yaklaşıyor Can Yaman arkadaşlar. Can Yaman'ın Sicilya'da çekilen bir dizisi vardı biliyorsunuz. Sicilya'da çekiliyordu ve o dizinin ikinci sezonunda Can Yaman oynamıştı. Hatta o dizideki başrol kadın oyuncuyla da bir aşk yaşamıştı. Genç bir kadın. Can Yaman'la tanıştığı zaman evliydi. Can Yaman'la aşk yaşadı, kocasından boşandı. Bunu da Türkiye'de hiç kimse bahsetmedi. Ben de ilk defa söylüyorum. Hatırladınız mı o şeyi, Can Yaman'ın dizisini, Sicilya'da geçen. O dizinin 3. bölümünün çekilmesine karar verildi ve yapım şirketi Can Yaman'ı istemedi. Can Yaman'ı oynatmadı. Düşünebiliyor musunuz? Can Yaman'ın rolü neydi? Can Yaman işte babası İtalyan, babası Türk, annesi İtalyan bir komiseri, bir polisi oynuyor o dizide. Demir galiba ismi de. Neden yapım şirketi Can Yaman'ı istemedi? Rodriguez isimli bir oyuncu.
Soyadına bakmadım. Rodriguez isimli bir oyuncuyu seçti yapım şirketi Can Yaman'ın yerine. Çünkü Can Yaman'la ilgili İtalya'da son zamanlarda çok büyük eleştiriler var. Özellikle evli bir kadınla ve çocuğu olan bir kadınla aşk yaşaması, ki yaklaşık 2 yıldır bu ilişkiyi yaşıyorlar. Stefano Papa isimli ünlü bir işletmecinin, bir restoran bar işletmecisinin, adamın birçok dükkanı var. Karısıyla aşk yaşıyor. Stefano Papa da Can Yaman'la arkadaştı. Can Yaman o adamın eğlence yerlerine, mekanlarına, barlarına gidip eğleniyordu geceleri. Gide gele adamın karısını elinden almış. Bunu Bilal Özcan söylüyor ama bütün İtalya biliyor. İtalyanlar bunu televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada, her yerde yazdılar. Bunu Türkiye'de ilk yazan gazeteci benim, ilk açıklayan gazeteci ben oldum. Yaklaşık bir buçuk ay önce. Ve İtalya'da Can Yaman sadece bu olayla değil, başka skandalları da var. Çocuklar için kurduğu dernekle usulsüz para topladığı şeklinde bir iddia var. O konuda da bir dava açıldığı söyleniyor Can Yaman'ın aleyhinde. Can Yaman'la ilgili sosyal medyada kendisini eleştirenlerle çok kötü tartıştığı, kavga ettiği, hatta onlara küfür ettiği örnekler de var arkadaşlar. Yayınlayacağım. bilalozcan.com web sitemde bu konuda yazı yazacağım ve yayınlayacağım. Örnekleri de, küfürlerin örneklerini de yayınlayacağım. Sosyal medyadan İtalyan takipçilerim bana yolladılar. Can Yaman'ın artık İtalya'da istenmediği bir döneme girdi Can Yaman. Ve insan ne yaparsa kendi huyundan, kendi dilinden yapar, kendisine yapar. Can Yaman bu İtalya'da evli ve bir çocuk annesi DJ Sara Bluma ile 2 yıldır yaklaşık beraber. Bunu İtalyan medyası yazdı. Ondan sonra da ben yazdım. Ve Can Yaman'ın Instagram hesabı kapatılmıştı biliyorsunuz. Bundan 1,5-2 yıl evvel aniden Instagram hesabı yok oldu Can Yaman'ın. Herkes çok merak etti. Neden? Affedersiniz. Neden? Ve o zaman Can Yaman'ın menajeri, onu hep kollayan, ondan para kazandığı için onunla ilgili gerçekleri gizleyip kendilerine göre anlatan, açıklayan menajeri dedi ki Sandokan'da oynayacak. Sandokan başladı işte çalışmalar o günlerde. Sandokan çalışmaları etkilenmesin diye yüksek tempoya giriyor Can Yaman. O yüzden Instagram hesabını kapattı. Bu doğru değildi. Doğru olmadığı da geçenlerde anlaşıldı. İşin doğrusunu İtalyanlar yazdı yine. Dediler ki İtalyanlar, Can Yaman'la Sandra Bluma'nın ilişkisi o günlerde başladı. Evli ve bir çocuklu. Çocuğu da görseniz ufacık 3-4 yaşında. O çocuk da perişan. Babası da çünkü çocukla çok fazla ilgilenemiyor. Sabahlara kadar kendi işlerinin başında adam, işletmeci, restoran, bar işletiyor. Çocuk da annesiz olur mu ya? Kadın da kafası gidik, canın peşinden ayrılmıyor. Beraber yaşıyorlar zaten. Çocuk tek başına. Konu komşu da, hakikaten konu komşu da çocuk. Demek ki akrabalar falan da yok. Dedi ki Sandokan başlayacak, o yüzden kapadı. Meğer neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? İtalyanlar yazdılar ve bana da attılar. Can Yaman Sandra Bluma ile, evli DJ ile aşk yaşamaya başladığında kocası Stefano'nun kocası Stefano'nun yakın arkadaşları Can Yaman'a biz bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Demişler ki şunun havasını söndürelim, Instagram hesabını hackletelim. 11 milyon takipçili Instagram hesabı var Can Yaman'ın o zaman. Ve İtalyan hacker bulmuşlar. İtalyan hacker'a para verip Can Yaman'ın o 11 milyon takipçili hesabını kapattırmışlar. Ve Can Yaman bunu mesele yapamamış. Çünkü Sandokan başlayacak. Utancından çekinmiş. Hani ben bunu mesele yaparsam, büyütürsem
bu kadınla yasak aşk yaşadığım evli çocuklu kadınla ortaya çıkar. Susmak zorunda kalmış. Onu yemiş yutmuş. Mecbur kalmış. Ne zaman ki bu El Turco yayına girecek, Can Yaman kendini gösterebilmek için yeniden Instagram'da sıfırdan bir hesap açtı. El Turco'da rezil oldu zaten. Hem İtalya hem Türkiye hiç kimse beğenmedi. İtalyanlar gülüp geçtiler. Türkiye'de yayından kaldırıldı biliyorsunuz. El Turco dizisi gösterildiği platformda. Rezalet bir dizi. Yeni bölümü de çekilmedi. İkinci sezonda çekilmedi. Yapımcı çekmedi. Can Yaman'ın oyunculuğu da maalesef ve şimdi hesabı da büyüyemiyor. Çünkü Can Yaman'ın maskesi düştü. Nasıl bir karakterde olduğu ortaya çıktı. O eski 11 milyonken onu takip eden kaliteli takipçi de yok şimdi. Onu izleyen 400 bin, 500 bin kişi var takip eden. Onlar da işte normal sıradan insanlar. Ve Can Yaman'a diyorlar ki şu anda arkadaşlar bu adam aktördü. Aktörlükten DJ korumalığına, DJ menajerliğine düştü. Çünkü kızın peşinden ayrılmıyor. O kıza işler ayarlıyor. Kız da DJ sevgilisi de evli olan DJ sevgilisi de sıradan bir DJ. Basit bir DJ. Yani kocasıyla kendisi Stefano Papa kocasının ismi. Kocasının işletmesinde geceleri DJ'lik yaparmış. Kendi kendilerine işte oradaki müşterilerle eğlenirlermiş. İddiasız bir DJ. Koskoca Can Yaman'ın diyorlar düştüğü duruma bak. Bir sıradan DJ'nin peşinde aşık, nasıl aşksa bu, nasıl bir ilişkiyse bu. Acaba aşk mı? Eskiden Can Yaman İtalya'ya yeni gittiğinde arkadaşlar çok büyük bir rüzgarla gitti biliyorsunuz. Ama o günlerde Türkiye'de karıştığı olaylar, Türkiye'de setlerde başrol oyuncusu arkadaşıyla kavga edip onu tehdit etmesi, onun üzerine sıcak çay içinde sıcak çay bulunan dolu bardağı fırlatması, sonra işte gece kulüplerinde kadınlarla olay çıkarıp karakolluk olması, o arkadaşına sıcak çay fırlattığı olayı biliyorsunuz. Hangi dizi olduğu şimdi aklıma gelmiyor. Selen Soyder başrol arkadaşı. Selen Soyder'in üzerine sette arada sıcak çayı fırlatıyor, bardağı fırlatıyor. Selen Soyder çığlık çığlığa falan. Sonra mahkemelik oldular. Selen Soyder tehdit ve şiddet, fiziki şiddet ve psikolojik tehdit ve hakaretten dava açtı. Ve Selen Soyder o davayı kazandı. Bunun gibi benzer olaylar yaşandığı zaman Can Yaman işte yakışıklı diyorlar, çok iyi oyuncu falan diyorlar. İtalyanlar deli oluyor, çok beğeniyorlar, bayılıyorlar, ayılıyorlar, bayılıyorlar. Bu da bir iki İtalya'ya gitti geldi filan. Orada kendini gösterdi. O arada ben bunun gerçek yüzünü yazdım. 5 sene oldu. Dedim ki bu adam sandığınız gibi mükemmel bir adam değil. Bu adamın yaptıklarına bakmayın, kanmayın. Bu yanlış işler yapan bir oyuncu ve başarısız bir oyuncu. Demet Özdemir çok iyi oyuncu ve Demet Özdemir sayesinde o dizide bu iyi oynuyormuş gibi gözüktü. Karşısındaki oyuncu Demet Özdemir çok iyi oynadığı için onu da oynattı. Neydi o dizinin adı? Can Yaman iyi bir insan değil, iyi bir sevgili değil, iyi bir erkek değil, iyi bir oyuncu değil. Benim fikrim. Benim fikrim, benim kanaatim dedim. İtalyanlar bana nasıl saldırdı biliyor musunuz dostlar? Hadi gelsin bir tanesi yazsın şimdi buraya. Aman Allah'ım bu yayınlarda kaç tane yayınım var? Gidin 4-5 sene öncesine bakın Can Yaman başlıklı yayınlara. Videolarıma bakın. Can Yaman'ın gerçek yüzünü nasıl anlatmışım? Nasıl yorumlara yazıyorlar? Sen kimsin? Sen nesin? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen gazeteci misin? Dede git sen işini yap, başka iş yap, emekli ol. Dede bırak Can Yaman'ı filan. Can Yaman büyük oyuncu, büyük insan. Neler söylüyorlar bana? Bu söylediklerim en kibarca. Ne hakaretler, İtalyanlar. Bir iki tanesine cevap vereyim dedim. Baktım baş edemiyorum. Mümkün değil. Yani
doğru ispatlı bir şeyler söyleyeyim. Yok, mümkün değil. Dedim göreceksiniz. Yakında görürsünüz dedim. Ben daha çabuk patlar zannediyordum ama biraz 3-4 sene sürdü ve şimdi patladı. Şimdi ne diyor İtalyanlar biliyor musunuz? Türkiye'ye geri git. Burada çocuklarımıza kötü örnek oluyorsun diyorlar. Ne kadar acı değil mi? Ne kadar acı değil mi arkadaşlar? Ne kadar acı değil mi arkadaşlar? Evli bir kadınla sen, çocuğu orada perişan, evli kadınla 2 senedir aynı evde yaşıyorsun. Kocasından ayırıyorsun. Kocası geçenlerde bunun Instagram hesabına yorum yazdı. Bu adam rezil diye yorum yazdı paylaşımının altına Can Yaman'ın. Bugünlük bu kadar Can Yaman yeter. Patricia Türkiye yazmış. Arjantin'den Patricia. Welcome Patricia. Hola Patricia. Hola. Beyzanur. Elanur. Sıla Deveci. Dilek Şenyurt gelmiş mi? Her yayında soruyorsunuz diyor. Sevgili takipçim yazmış. Sıla Deveci yazmış. Dilek Şenyurt benim özel takipçim. Sağ olsun. Benim özel üyem. Dilek Şenyurt. Evet burada. Dolayısıyla kendisinin valla proje yapacaklarsa kendi ülkesine gelmeli insan. Yurt dışında şöhreti yakalarsınız ama bir süre sonra orada kendi ülkesinin insanları dururken başka bir ülkenin sanatçısına bir kerelik. Ya Dilek Şenyurt zaten Can Yaman iyi bir oyuncu olmadığı için insanlar da seyrettikleri zaman ekranda bir oyunculuk, bir fark, bir yetenek, bir şaşırtıcı oyun göremedikleri zaman onlar da ya diyorlar biz kimin peşinden gitmişiz? Biz kime destek olmuşuz? Merhaba Bilal Bey Moskova'dan. Kehayala Nuri. Bilal Bey ben en başından bu bir oyun dedim ve hiç inanmamıştım. O görüntüye kız da siz Onur Bey'le biliyordunuz. Bence en önemlisi ve güzeli onlar bir yerde. Elanur, teşekkür ederim. Kemal Afram, Müferrah Ege, Emine Yıldız, Elanur. Evet, dilerseniz sizler de özel üye olabilirsiniz arkadaşlar. Özel üye olmak için YouTube'da ilgili yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Benim sayfama girip katılı tıklayacaksınız ve yönlendirmeleri takip edeceksiniz. Özel üyelerin ayrıcalıkları var. İşte Dilek Şenyurt'un sahibi olduğu gibi onların onların isimleri ayrı bir renkte yazılıyor ve isimlerinin yanına renkli bir rozet konuyor. Ve sosyal medyada onlarla bağlantı kuruyorum. Dilek Şenyurt seni takip etmeye başladım mı ben? Dilek, karşılıklı takipleşiyorum özel üyelerimle. Onlarla canlı sohbet yapacağım. Her üyeyle haftada 2 kere takipleşiyoruz Dilek Şenyurt'la. Evet. Evet dedi. Dilek Şenyurt müsait olduğun bir zaman canlı yayın yapalım mı senden? Yani benim bu canlı yayınıma bağlanmak ister misin görüntülü olarak? Yani 5 dakika 10 dakika sohbet etmek ister misin benimle? Magazin üzerine dilediğin soruları sorabilirsin bana. Dilediğin bir konu olursa onları konuşuruz. Dilek Şenyurt sen planla ne zaman istersen. Olduğun yerden cep telefonuyla katılabiliyorsun. Hüseyin Bilal abi beni görmüyor musun ya diyor. Hüseyin'i de gördüm. Hüseyin merhaba kardeş. Yaşar Çindemir, Güner Eliyava, Şebnem Hanım'a da selamlar diyor. Şebnem'in dişi biraz daha iyi şimdi. Cuma günü dikişlerini aldıracağız inşallah. Dişinden bir operasyon geçirdi. Çok zor çekildi dişi. Dilek Şenyurt diyor ki çok isterdim ama benim çalıştığım kurumda maalesef diyor. Saygı duyuyorum. Dilek Şenyurt
Şu anda Türkiye Avşa'da tatilde ama kendisi kurumu çalıştığı kurum Almanya'da. Almanya'da çalışıyor, Frankfurt'ta yaşıyor. Dolayısıyla demek ki kendi şirketi böyle şeylere Instagram'da, YouTube'da görünmesine izin vermiyor. Dilek Şenyurt teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileğin için Şebnem'e. İleteceğim Şebnem'e. Teşekkür ederim Dilek tekrar. Şebnem'e geçmiş olsun diyen tüm dostlara, tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Daha iyi, giderek daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar, dileyen dostlar da Süper Etiket ve Süper Chat uygulamasından katılabiliyorlar. Yine YouTube hesabımda Süper Chat ve Süper Etiket uygulamalarına katılıyorlar. Elanur, Emine, Osman. Osman, Naile, Elanur, Aysel Eliyeva. Evet, şimdi arkadaşlar, dostlar, notlarıma bakıyorum. Mert Ramazan Demir'in setten birkaç fotoğrafı var. Gördünüz mü çocuklarla? Bana bir şey bize bir şey olmaz seti. Bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Dizi için güzel bir söz. Bize bir şey olmaz. Biz aşkı büyük yaşarız. Biz aşkı maceralı yaşarız. Ama bize hiçbir şey olmaz. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Kim söylüyordu bunu? Hangi ünlü sanatçımıza ait bu söz? Hadi bakalım kim bilecek? Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Patrice bilirmiş mesela Arjantin'den. Mesela Arjantin'den Patrice hemen cevap verirmiş. Nelida Gramajo, Buen dia desde Arjantin. Nelida da Arjantin'den. Hoş geldin, welcome. Nelida, hola. Dilek Şenyurt bildi, Gülben Ergen dedi. Özel üyem Dilek Şenyurt bildi, Gülben Ergen dedi. Sıla Deveci de bildi. Ümran Keleş de bildi. Gülşen Dönmez bildi. Gülseren Başdoğan. Sevinç Aydın. Naile İmanlı bugün şiir yazdı mı? Naile şiiri kaçırdın. Hem de öyle bir şiir yazdım ki Afra'nın ve Mert'in baş harfleriyle yazdım. Ne deniyor o tür şiire Naile? O tür şiire ne deniyor? Afra'nın ve Mert'in baş harflerini her mısranın başına koyarak yazdım şiirimi. Peki yayına geç gelen arkadaşlar için şiirimi tekrar okuyacağım. Ümran Keleş, dün Bülent Ersoy'un bahsettiği isim Gülben'miş. Hayır değil. Değil, Ajda Pekkan. O konuda bir video çektim. Bilal Özcan Official Instagram hesabımda. Dün video çektim ve bunu ilk ben açıkladım. İzle o videoyu Ümran Keleş. Dün öğlen çektim. Bülent Ersoy o videoyu önceki gece yarısı paylaşırken bana haberi geldi. Bir gazeteci hanımla ve sevdiği birkaç dostuyla beraber konuşup o açıklamayı yazdı. Bülent Ersoy gece yarısı paylaştı ve o çevresindeki insanlardan birisiyle ben konuştum. O açıklamayla ilgili bilgi aldım. Kimin için yazdığını öğrendim. Ve dün öğlen de bir video çekip yayınladım. Gerçeği Ajda Pekkan'dır. Yayınladım onu. Onu okuyabilirsiniz. Nilgün Sofu bravo. Akrostiş dedi. Şiir türü akrostiş. Yani her mısranın başında Afra'nın isminin bir harfi var. İkinci kıtada da Mert'in isminin bir harfi var. Okuyayım o zaman tekrar. Afra, seni çok özledim. Farkındaysan yalvarıyorum. Rabbim biliyor, pişmanım. Ağlıyorum, barışmak istiyorum. Mümkün mü yeniden başlamak? Evet de ne olur bana. Ruhum daraldı, bıktım her şeyden.
Tut ellerimi lütfen yeniden. Afra, Afra, Mert. Baş harfleri. Evet, bu sefer de böyle olsun istedim. Akrostiş bir şiir yazdık. Nuray Yaylacı da bildi. Bunu bilalozcan.com web sitemde de yayınlayacağım ve Instagram Story'de de yayınlayacağım arkadaşlar. Gördünüz değil mi fotoğrafları? Görmediyseniz Bilal Özcan Official Story'de paylaştım fotoğrafları. Oradan da bakabilirsiniz. Ve ikisi de Çanakkale'de, ikisi de Assos'ta. Mert Ramazan Demir'in seti de orada arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun seti de orada. Mert Ramazan Demir bize bir şey olmaz. Assos'a taşındı. Assos'ta çekiliyor. Çanakkale'de çekiliyor. Afra Saraçoğlu Pera dizisi de orada çekiliyor ve Afra Saraçoğlu'nun Pera dizisinin bitmesi çok yaklaştı arkadaşlar, çekimler. Bakıyorum şimdi notlarımı bulabilirsem. Tarçın mı aldı? Tarçın notlarımı aldın mı? Galiba Tarçın aldı. Pardon, burada Tarçın'ın günahını aldık. Afra'nın seti bu arada 23 Ağustos'ta bitiyor arkadaşlar. 23 Ağustos'ta bitiyor ve Afra Saraçoğlu burada arkadaşlarıyla, annesiyle kısa kısa tatil yapıp sonra Amerika'ya babasının yanına gidecek. Eğer bir değişiklik yapmazsa. Filme başlamadan, diziye başlamadan önceki düşüncesi böyleydi. Ve şu anda Afra da, Mert de Assos'ta. Biliyorsunuz Assos'la Afra'nın annesinin evi arası arabayla 40 dakika filan. Belki daha da yakın. Yarım saat. Ve Afra Saraçoğlu her fırsatta annesini görmeye gidiyor. Anneannesini görmeye gidiyor. Mert'le görüşüyorlar mıdır? Mert'le ikisi de aynı yerde. Oralar cennet ya. Ege bölgesi hakikaten Türkiye'mizin her yeri çok güzel. Yani o Çanakkale civarı, hem Çanakkale'nin kendisi, hem güneyi, hem kuzeyi. Çok güzel ülkemiz, çok güzel yerler. Ege Denizi kenarında. Ne yazık ki bu orman yangınları falan orayı da çok etkiliyor, olumsuz etkiliyor ama yine de çok güzel yerler. Ve Mert Ramazan Demir ile Miray Daner'in de paylaşımı setinden görüntüler var. Miray Daner bu dizi için kendisini biraz değiştirdi, imajını değiştirdi ve dizi ortaya çıkmadan, fragman ortaya çıkmadan kendisini göstermek istemiyor Miray Daner. Ancak mümkün değil çünkü diziyle ilgili fotoğrafların filan basına, medyaya servis edilmesi lazım zaten tanıtım için. Yine de Miray Daner kendisini gizliyor ama Mert'i görüyoruz. Bugün birkaç tane fotoğrafını gördük sosyal medyada. Bir de videolarını gördük. İkisinin de bir apartmanda, bir katta sahneleri vardı. Dışarıdan bir çekim gördük. Miray Daner her ne kadar saç rengi falan bilinsin istemese de o da gözüküyor videoda bir parça. Mert Ramazan Demir biliyorsunuz değil mi? Nasıl bir karakteri canlandırıyor? Bize bir şey olmaz da. Karizmatik, popüler bir gece kulübü işletmecisi. Kadınlarla da arası çok iyi. Aktan isminde. Miray Daner ise Lal isminde bir editör. Yayın evinde editör olarak çalışan düzenli ve zeki bir genç kadın. Bana birisi sordu bugün Miray Daner'le Mert Ramazan Demir arasında bir yakınlaşma falan mümkün değil. Miray Daner'in sevgilisi var zaten. Böyle bir çalışma içinde onlar da. Peki arkadaşlar, Naile İmanlı, Onur abi söyledi buluştular diye. Kemal onlar birbirlerini seviyor. Onlar birbirlerini seviyorlar. Emine Yıldız Mert Afra'ya gitti, peşinden gitti ve Mert seti İstanbul'da. Aysel Eliyeva, Bilal abi yanlış bilgi almış olabilir misiniz?
Afra ile görüşmek için gitmiş diyor. Mert'in çekimleri İstanbul'da diyor. Naile İmanlı Akten aynen diyor. Afra'nın yanına Çanakkale'ye gitti. Bir yanlışlık olmasın. Mert Afra'sız 23 Eylül o zaman inşallah olur mu Afram evlilik? Dilek Şenyurt ya evlilik işi olacaktı bu son yaşananlar gerçekleşmeseydi. Sadun Akil Şebnem Hanım geçmiş olsun diyor. Teşekkür ederim. Dıştan buz koydu Sadun koydu. Çok teşekkür ederim. Ama bence ruhları beraber diyor Sito. Sito Ak. Peki dostlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim takipçimsiniz. İyi ki benim seyircimsiniz, izleyicimsiniz. Şu beğen sayısını da biraz artıralım olur mu dostlar? Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dilek Şenyurt, özel üyem. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.